Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Roberto Baggio. Futbol tarihinin efsane isimleri. Sahir zamanlarda olmayacak açılardan, en uzak mesafelerden, yok artık denilecek pozisyonlardan gol atabilen bu futbolcular nasıl oluyor da penaltı vuruşu gibi basit bir pozisyonda rakip baskısı bile yokken atışı kaçırabiliyorlar? Cevap, bilinçli zihnin otomatikleşmiş yeteneklere müdahalesinde saklı olabilir mi? 40 ayağın ikilemi diye anlatılan o meşhur hikayeyi bilir misin? 40 ayak yüzlerce bacağıyla mükemmel bir uyum içinde yürüyordu. Bir gün meraklı bir kurbağa ona sordu. Bacaklarını hangi sırayla hareket ettiriyorsun? Nasıl oluyor da birbirlerine dolanmıyorlar? 40 ayak bu soruyu düşünmeye başladı ve birden yürüyemez hale geldi. Bilinçli olarak bacaklarını hareket ettirmeye çalıştıkça işler daha da karmaşıklaştı. Yani izlemeye doyamadığımız o futbolcular dribling yaparken, çalım atarken ya da en zor açılardan kaleye şutunu çekerken üzerine düşünmeden otomatik bir sistemi kullanarak yapıyorlar. Başka bir deyişle yıllardır binlerce kez tekrar ederek ustalaştıkları hareketler incognito yani gizli mod tarafından organize ediliyor ve üzerine düşünmelerine gerek kalmıyor. Penaltı atışında yaşadıkları gibi araya giren bir süre yok. Dolayısıyla şüphe, korku ya da atamazsam gibi endişeler yok. Saniyede 4 milyar bit bilgi işleyebilen muhteşem bir sistem devrede ve o her şeyi hallediyor. Sevgili dost, kitap özetleri köşemizin bugünkü konuğu David Eagleman ve sıra dışı kitabı Incognito, Beynin Gizli Hayatı. Yazar, nörobilimci ve aynı alanda girişimci olan Eagleman, Stanford Üniversitesi'nde dersler vermeye devam ediyor. Kitabı alıp okumanı çok isterim çünkü doğuştan sahip olduğun muhteşem bir sistemi yani bilinçaltının gücünü bambaşka bir seviyede anlatıyor. Kitap 20'den fazla dile çevrilerek milyonlarca insanın hayatına dokundu. Yazar, uzman bir nörobilimci olarak bilinçaltı süreçlerini şimdiye kadar özetlerini yaptığım Bilinçaltının Gücü, Rezonans Yasası ve benzeri kitaplara oranla daha bilimsel ve teknik olarak işlemiş. David Eagleman'in kitabı sayesinde beynimizin bilinç dışı süreçlerinin hayatımızı nasıl yönlendirdiğini ve bilinçli zihnimizin aslında ne kadar sınırlı olduğunu keşfediyoruz. Kendimizle aramızdaki fark bir başkasıyla aramızdaki fark kadar büyüktür diyen Montaigne'in sözünü hatırlatmak istiyorum ve içinde tanımadığın bir yabancının varlığını kabul etmeye hazırsan, çayını kahveni de aldıysan hadi gel incelemeye başlayalım diyorum. 1. bölüm beynin görünmeyen dünyası ya da kafamın içinde biri var ama o ben değilim. Kendinize aynada şöyle bir bakın. O çarpıcı görüntünün altında aslında ağlardan yapılı gizli bir düzenek evreni tıkır tıkır işlemektedir diyor yazar. Kafatasımızın içinde bulunan yaklaşık 1,5 kiloluk bu organ evrendeki en karmaşık yapıdır. Bilincimizin dışında kalan bu devasa sistem incognito yani gizli bir şekilde çalışır. Umutlarımız, düşlerimiz, büyük hedeflerimiz, korkularımız, gülünç güdülerimiz, yüce fikirlerimiz, mizah anlayışımız ve arzularımızın tümü bu tuhaf organın çıktılarıdır. Bu nedenle düşüncelerin fiziksel temeli olmadığı, rüzgarda uçuşan tüylerden pek de farklı sayılamayacakları sezgisine kapılmak kolay olsa da düşünceler aslında bu esrarengiz 1,5 kiloluk görev kontrol merkezinin bütünlüğüne doğrudan bağlıdır. Devamında şöyle diyor yazar, yaptıklarımızın, düşündüklerimizin, hissettiklerimizin çoğu bilincimizin dışındadır. Bilinciniz koca bir transatlantik buhar gemisinde yolculuk yapan ama kıyıda köşede kalmış bir kaçak yolcudan farksızdır. Yolculuktan nasiplenmiştir ama derinlerde işlemekte olan o heybetli mühendislik gözüne görünmez bile. Bu kitap işte bu şaşılası olguyla ilgilidir. Yazar şuraya dikkatimizi çekiyor. Neşeyle aklıma bir şey geldi diye böbürlendiğinizde beyniniz aslında
muazzam bir iş çıkarmış ve bu deha anınıza hazırlamıştır sizi. Sahne arkasından çıkarıp da ortaya sunduğunuz bu bilgi, nöral devrelerinizin bu bilgi üzerine saatler, günler, belki de yıllar öncesinden başladığı çalışmanın onu pekiştirip sürekli olarak denediği yeni kombinasyonların ürünüdür. Ancak siz sahne arkasında gizlenmiş bu muazzam düzeneğin üzerinde durmadan sonucu rahatlıkla kendinize yontarsınız. Ama bunun için sizi kim suçlayabilir ki diyor yazar. Beyin işlerini gizlilik içinde halleder ve fikirleri müthiş bir sinir ürünüymüş gibi sunar size. Bu devasa operasyon sisteminin bilinç ve biliş tarafından eşilip deşilmesine izin vermez. Beyin gösterisini kılık değiştirerek, yani inkognito olarak, yani gizli modda icra eder. Şunu söylüyor aslında: ne zaman frene basacağını, sinyal vereceğini, ne zaman vites yükselteceğini rasyonel aklın ile düşünmeye başlarsan arabayı kullanamaz ya da kaza yaparsın. Piyano çalan biri parmaklarının nasıl hareket ettiğine kafa yoracak olursa parçayı çalamayacak hale gelir. Dünyanın en yetenekli basketbolcusu bile olsa serbest atışı kaçırabilir, çünkü bilinçli zihin saniyede sadece 2000 bit bilgi işleyebilir. Bilinçaltı zihnin ise tam 4 milyar bit. Aslında kitap şunu söylüyor: sahip olduğun sistemi doğru kullanacak olursan bugün hayal edebileceğin en büyük şeyler bile senin için basit kalabilir. Carl Gustav Jung'ın ifadesiyle her birimizin içinde tanımadığımız biri daha var. Pink Floyd ise şöyle diyordu: kafamın içinde biri var ama ben o değilim. İkinci bölüm: algının inşası. Görme ve diğer duyularımızın aslında beynimizin aktif bir inşası olduğunu söylüyor yazar. Gözlerimiz ve kulaklarımız sadece bilgi toplayıcıdır. Asıl işi yapan beynimizdir. Eagleman, görmek bakmaktan fazlasını gerektirir diyerek aslında beynimizin duyusal verileri nasıl yorumladığını ve anlamlı bir dünya oluşturduğunu vurguluyor. Bu süreçte beynimiz eksik bilgileri tanımlıyor, varsayımlarda bulunuyor ve bazen bizi yanıltıyor. Görme eylemi bize öylesine doğal gelir ki sürecin altında yatan muazzam karışıklıktaki düzeneyi takdir etmek güçtür. Beynini yaklaşık 1/3'inin görmeye adanmış olması bu nedenle şaşırtıcı gelebilir. Gözleri belirli bir şeye dikmenin onu görmek anlamına gelmediğini ilk keşfedenler nörobilimciler değildi. Sihirbazlar durumun farkına çok önceleri varmış ve bu bilgiyi kullanıp geliştirmenin yollarını bulmuşlardı. Görmek öylesine zahmetsiz bir iş gibidir ki suyu anlamaya zorlanan balıklardan farkımız yoktur bizim de. Balıklar başka hiçbir şey deneyimlemedikleri için suyu görüp kavramaları neredeyse olanaksızdır diyerek aslında gördüklerimizin ya da bildiklerimizin bizi yanıltabileceğini anlatıyor yazar, beynin gizemlerini aktarırken. Ve burada güzel 2 tane hikaye var. Biri Mick May diye bir adamla ilgili. Bu adam 3 yaşındayken bir kimyasal patlama tümüyle kör kalmasına sebep oluyor. Ama bu durum onu dünyanın en iyi alp disiplini iniş kayakçısı, hatta bunun yanı sıra başarılı bir iş adamı ve aile babası olmaktan alıkoymamıştı diyor. Patlamanın görme yetisini elinden almasının üzerinden 43 yıl geçmişti ki onu geri kazanabileceği bir cerrahi yöntemin keşfedildiğini öğrendi ve yaşamında kör bir insan olarak az buz başarı elde etmemesine rağmen yine de bu ameliyatı denemek istedi. Ameliyattan sonra gözündeki bandajlar çıkarıldı ve Mick bir fotoğrafçının da eşliğinde oturup beklerken 2 çocuğu içeri girdi. Büyük an gelmişti. Ama ortada bir sorun vardı. Gözleri artık kusursuz bir biçimde çalışıyor olsa da Mick önündeki nesnelere tam bir şaşkınlıkla bakmaktaydı. Beyni böyle bir girdi bombardımanı karşısında ne yapacağını bilememişti. Gözleriyle deneyimlediği şey oğullarının yüzlerinin görüntüsü değil, yorumlanamaz kenarlar, renkler ve ışıklar karmaşasıydı. Gözleri işlev görüyor ama görmeyi başaramıyordu diyor. Bütün bunların sebebi beynin görmeyi öğrenmek zorunda olmasıdır. Beyniniz kafatasının içindeki sığınağında mutlak bir karanlıkta çevrelenmiştir. Hiçbir şey görmez, tek bildiği bu küçücük sinyallerden ibarettir diyordu yazar.
Ama siz buna rağmen dünyayı ışık ve rengin bütün farklı dereceleriyle ve tonlarıyla algılarsınız. Beyniniz karanlıktadır ama zihniniz ışığı kurgulayabilir diyor. İşte burası çok önemli değil mi? İster gözlerden, ister kulaklardan, ister bambaşka yerlerden olsun, uyarıların nereden geldiği beyni ilgilendirmez. O sadece kurgu yapması için zihni yönlendirir. Kaya tırmanıcısı Erik Weihenmayer diye bir adamdan bahsediyor. Bu da 13 yaşında kör kalmış, bir hastalığı var. Bu durumun dağcı olma düşünü yıkmasına izin vermemiş ama. 2001 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk görme engelli dağcı olmuş. Artık tırmanışlarını 600 ufacık elektrot içeren ve Brainport olarak bilinen küçük bir levha parçasını ağzında taşıyarak gerçekleştiriyor diyor. Bu onun tırmanırken dili aracılığıyla görmesini sağlıyor. Dil normalde bir tat alma organı olduğu halde taşıdığı nem ve oluşturduğu kimyasal ortam yüzeyine karıncalanma duygusu veren bir elektrot levhası yerleştirildiğinde onu kusursuz bir beyin makine arayüzü haline getirir diyor. Levha video geridesini bir elektriksel uyarı örüntüsüne çevirerek dilin normalde görme duygusuna atfedilen özellikleri yani uzaklık, biçim, hareket doğrultusu ve boyut gibi bunları algılamasını sağlar diyor. Bu düzenek bize gözümüzden çok beynimizle gördüğümüzü hatırlatıyor diyor yazar. Yani beynimiz o kadar muhteşem bir sistem ki ona gönderdiğimiz sinyallerle müthiş kurgular yapabiliyor diyor aslında bize. 3. bölüm karar verme süreçleri ve duyguların rolü. Sezgisel akıl kutsal bir armağandır, rasyonel akıl sadık bir hizmetkar. Armağanı unutup hizmetkarı onurlandıran bir toplum haline geldik diyordu Albert Einstein. Karar verme süreçlerimizde duyguların ve bilinç dışı faktörlerin etkisi çok büyük. Beynimizde farklı sistemler sürekli olarak etkileşim halinde. Duygusal ve rasyonel sistemler arasındaki çatışma bazen tutarsız ya da mantıksız görünen kararlar almamıza neden olur diyor yazar. Mesela anlık hazlar peşinde koşarken uzun vadeli hedeflerimizi ihmal edebiliriz. Aslında bu çok saçmadır değil mi? Yani kısacık bir haz peşinde koşarak kocaman şeyden vazgeçmek. Bu içsel çatışmayı Platon 2000 küsur yıl önce siyah ve beyaz atların çektiği bir araba metaforuyla anlatıyordu. Beyaz at aklımızı, siyah at tutkuları temsil ediyordu burada ve biz diyor dizginleri tutarak dengeyi sağlamaya çalışırız. İşte o dengeyi en iyi sağlayanlar da en başarılı, tatminkar hayatları yaşıyorlar. Davranış teknemizi süren kendimiz değiliz, en azından sandığımız ölçüde diyerek eylemlerimizin ne kadarının gerçekten bilinçli seçimlerimiz olduğunu sorgulatmak istiyor yazar bu bölümde. Yine Harvard Üniversitesi'nden Profesör Gerald Zaltman da aynen yazar gibi şöyle diyordu: kararlarımızın %95'ini mantık ya da rasyonel düşünceyle değil, duygularımızla alıyoruz. Bir eylem hakkında nasıl hissediyorsak öyle davranıyoruz. Yani kararların çıktığı mekanizma son derece karmaşık. Ne de olsa oralarda olan bitenin çok azının farkındayız. Beyin, zaman ve kaynaktan tasarruf sağlayan varsayımlarda bulunarak dünyayı yalnızca ihtiyacı olduğu kadarıyla görmeye çalışıyor. Mesela sporcular hata yaptıklarında antrenörleri genelde "biraz kafanı kullan" diye bağırır. Ama buradaki ironi profesyonel sporcuların hedefinin aslında düşünmemek olmasıdır. Binlerce saatlik çalışma ve eğitim yatırımının amacı mücadele alevlendiği anlarda doğru manevraların otomatik biçimde bilincin katkısı olmaksızın yani sezgisel olarak yapılabilmesidir. İlgili becerilerin oyuncunun devrelerine kazınmak üzere zorlanması gerekiyor. Sporcular sahaya çıktığında ipleri eline alan, oyunu hız ve verimle sürükleyen, sahip oldukları iyi eğitimli bilinçaltı düzeneğidir. Böylece anlıyoruz ki işler otomatikleştikçe eylemlerimizin özüne bilinç düzeyinde erişme olanağımız azalıyor. Aslında tüm bunlar bize şunu söylüyor: beynimizde öyle muhteşem bir sistem var ki ona öğrettiklerimiz ışığında bizi otomatik yönlendirir. Bu sebeple duyularına her zaman güvenme
Çünkü sen şimdiye kadar ne öğrettiysen beynin buna göre sezgisel olarak seni yönlendirir. Ama iyi tarafı da şudur. Ona hayatını iyileştirecek şeyler öğretirsen bir otomatik pilot gibi seni yormadan hedefine ulaştırır. Dördüncü bölüm aradaki boşluk yani zihin. Eğer beyinlerimiz anlaşılabilecek kadar basit olsaydı bizler onu anlayacak kadar akıllı olmazdık diyor yazar. Çok hoşuma gitmişti bu söz. Beyninizin dalmış olduğu işlerin büyük çoğunluğunun bilincinde değilsinizdir. Olmak da istemezsiniz doğrusu. Çünkü bunu yapabilseydiniz beynin tıkır tıkır işleyip giden süreçlerine müdahale edip bozmuş olurdunuz diyor. Çaldığın parçayı berbat etmek istiyorsan piyano ya da flüt üzerinde hareket eden parmaklarına konsantre ol yeter. Soluksuz kalmak istiyorsan soluk alıp verme işini bir düşün. Golf topunu kaçırmak istiyorsan vuruşunu analiz et diyor yazar. Hani girişte aktardığım 40 ayak hikayesi gibi. Örtülü bellek beyninizin diyor yani bilinçaltınızın zihninizin açık biçimde erişemediği bir bilgiyi sakladığını bilin. Bisiklete binmek, ayakkabı bağlamak, klavye ile yazmak ya da bir yandan cep telefonuyla konuşurken bir yandan arabayı park etmek çok güzel örneklerdir diyor bunu anlamanız için. Bu işleri kolaylıkla yapar ancak nasıl yaptığımızın ayrıntısını bilmeyiz diyor. İşte burası da çok önemli. 5. bölüm güzellik algısı ve evrimsel psikoloji. David Eagleman, güzellik algımız da beynin derinlerine kazınmış ve biyolojik yönden yararlı bir amaca hizmet etmektedir diyor. Bu, biyolojik eğilimlerin bilinçli farkındalığımızın ötesinde geliştiğini belirttiği çok önemli bir nokta. Ve şundan bahsediyor, 2004 yılında iki psikolog Florida'da 15.000 evliliğe ilişkin kayıtları inceliyorlar. Bulgularına göre isimleri kendi isimlerinin baş harfiyle başlayan kişilerle evlenmeyi seçenlerin sayısı gerçekten de şansa atfedilebilecek bir oranın çok üzerinde. Peki ama neden diyor yazar? Mesele aslında bütünüyle harflerde yatmıyor. İşin aslı bu tür durumlarda seçilen işin kişiye kendisini hatırlatmasıdır. İnsanlar kendi yansımalarını başkalarında bulmayı severler diyor. Psikologlar bu durumu bilinç dışı bir öz sevgi olarak bir başka deyişle yakın ve aşina gelen şeyler karşısında duyulan bir rahatlık düzeyi olarak yorumluyorlar ve örtülü benlikçilik olarak tanımlıyorlar. Örtülü benlikçilik de seçeceğiniz mesleği etkileyebiliyor, seçeceğiniz eşi etkileyebiliyor diyor. Çeşitli üyelik kayıtlarını inceleyen psikologlar Deniz ya da Dennis gibi isimlere sahip olan kişilerin diş hekimi ya da ismi Laura, Lawrence gibi olanların avukat, George ya da Georgina olanların jeolog olma olasılığının yüksek olduğu sonucuna da ulaşmışlar. Bu arada örtülü belleğin bir başka dışa vurum biçimi de doğruluk yanılsaması etkisi olarak biliniyor. Doğru olsun ya da olmasın. Eğer daha önce duyduğun bir şey varsa bunun doğru olduğuna inanman çok yüksek ihtimal. 6. bölüm zaman algısı ve bilinçli deneyim. Zaman algımızın da beynimizin bir kurgusu olduğundan bahsediyor aslında yazar. Beyin duyusal bilgileri işlerken belirli bir gecikme yaşar ve bu gecikmeyi telafi etmek için bilinçli deneyimimizi sürekli olarak ayarlar. Algı dünyamız her zaman gerçek dünyamızın gerisinde kalır diyor yazar. Her zaman geçmişin biraz gerisinde yaşadığımızdan bahsediyor aslında. Şu örneği veriyor. Parmaklarınızı şıklattığınızda gözleriniz ve kulaklarınızın bu hareketle ilgili olarak kaydettiği bilgi daha sonra beyin tarafından işlenir. Ancak sinyallerin beyinde ilerleme hızı oldukça yavaştır. Örneğin bakır bir tel boyunca sinyal taşıyan elektronların hızından milyonlarca kez daha yavaştır diyor. İşte bu sebeple bu şıklatma hareketinin sinirsel olarak işlenmesi biraz zaman alır. Siz algıladığınız anda eylem çoktan olup bitmiştir. Algı dünyamız her zaman gerçek dünyamızın gerisinde kalır diyor ve çok önemli bir bölüm burası. 7. ve son bölüm bilimsel ilerleme ve insanın kendi konumunu yeniden değerlendirmesi. Tarihte bilimsel keşifler insanın evrendeki yerini yeniden tanımlamasına neden oldu diyor yazar ve bu bölüm de benim çok hoşuma gitmişti. 1500'lü yıllarda Kopernik'in güneş merkezli evren modeli, bundan 100 yıl sonra Galile'nin katkılarıyla insanın evren ve kendi üzerindeki algısı
adeta yerle bir oldu. Daha sonraları nice gelişmeler hiçbir şeyin zannettiğimiz gibi olmadığını ortaya çıkardı ve 1900'lerin başlarında kuantum mekaniği gerçekliğin dokusuyla ilgili anlayışımızı adeta geri dönülemez biçimde değiştirdi. Dahası 1953'te Francis Crick ve James Watson'un DNA'nın yapısını çözmesiyle yaşamın gizemli hayaleti yalnızca 4 harften oluşan diziler halinde yazılıp bilgisayarda depolanabilen bir gerçekliğe dönüşmüştü diyor. Çok önemli bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Geride bıraktığımız yüzyılda ise nörobilim bilinçli zihnin teknenin kaptanı olmadığını gösterdi bize diyor. Tüm bunlar sayesinde öğrendik ki dünyayı görüş biçimimiz gerçekte var olan şeyleri yansıtmıyor olabilir. Görüş dediğimiz şey aslında beynin bir kurgusu. Tek görevi de kurduğumuz etkileşimler ölçeğinde bizim işimize yarayacak bir öykü üretmek. O halde kısa bir süre sonra buralardan gideceğine göre sahip olduğun bu muhteşem sistemin senin için nasıl bir öykü üretmesini istersin? Sevgili dost, kitap bize diyor ki bugün doğru bildiklerine yahut algılarına çok fazla güvenme. Farkındalık seviyesinde devam et yaşamına ve evrende keşfetmemiş olduğumuz en harikulade şey bu. Yani beynimiz, yani kendimiz diyen yazara biraz kulak vermemiz gerekiyor. Bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor yazar. Ben de bitirirken her zaman olduğu gibi çok önemli başka bir şeyi hatırlatmak istiyorum sana. Filistin'i ve Doğu Türkistan'ı unutma. Boykotun soylu bir duruş olduğunu ve ben bu yapılanlardan beriyim. Harcadığım paranın kardeşlerimin acılarına sebep olmasını kabul etmiyorum demek olduğunu unutma. Dilediğin zaman dualarınla onlara destek olabileceğini unutma. 6 Şubat depreminin ardından Filistinli çocukların okul harçlıklarını bize gönderdiğini unutma. Ayrıca onların yaşadığı acılarda hepimizin payı olduğunu, kendimizi ve inançlarımızı hiçe sayarak günü kurtarmak için yaşarken birilerinin bizden fazla çalıştığı için güçlendiğini ve dünyayı kötülerin yönetiyor olmasında payımıza düşen şeyler olduğunu da unutma. Şimdi ayağa kalk ve anlamlı işler yaparak dünyanın daha güzel bir yer haline gelmesi için üzerine düşenin ne olduğunu düşün. Sonra da yap. Korkma. Yapabilirsin. İçindeki gücü serbest bırak.